Hepinize merhabalar. Bayağı zamandan beri burger de yapmamıştık, mangal da yapmamıştık. Açıkçası ikisini de özledim. Şimdi bugün şöyle basit bir burger yapacağım arkadaşlar. Basit ama çok lezzetli bir burgerdir. Normal şartlarda hep böyle bildiğimiz burger kuralları vardır ya. Hani işte kıyması vesaire şu bu. Bu biraz ezber bozan bir tarif. Ama gerçekten çok lezzetli bir tarif. Daha önce bu yerli ve yabancı kanallarda farklı şekillerde yapıldı. Amerika'da çok meşhur bir burgerdir bu. Buna smash burger veya işte Türkiye'de ezilmiş burger diyorlar. Normal şartlarda biliyorsunuz burgerin kıyması işte geniş aynada çekilir, fazla karıştırılmaz vesaire, böyle üzerine bastırılmaz, yoğrulmaz. Bir sürü özelliği var. Şimdi burada iş biraz değişiyor. Normalde bildiğimiz neredeyse bütün burger kurallarını bir tarafa bırakıyoruz. Ama diğer taraftan birçok kişi için belki de hayatında yediği en lezzetli burgerlerden bir tanesi olacak bir burger bu. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım. Hadi başlayalım. Az önce de bahsettiğim gibi bu biraz ezber bozan bir burger. Normal şartlarda biz burger kıymalarını nasıl yapıyoruz? Geniş aynayla çektiriyoruz ve mümkün mertebe fazla karıştırmıyoruz. Küçük parçalar halinde makineye girerken karışımını yaptırmaya çalışıyoruz kasabımıza. Niye yoğrulmasını istemiyoruz? Veya niye iri aynayla çektiriyoruz? Arkadaşlar, burger genellikle böyle hayvanın çok kıymetli yerlerinden yapılmaz. Yani nispeten daha sert olan kısımları tercih edilir. O yüzden de yani hem et tadını çok fazla kaybetmemek için biraz daha iri aynayla çekmek burgerin lezzetini arttırır. Daha sulu bir burger olmasını sağlar. Öteki taraftan niye yoğurmuyoruz? Kıyma yoğrulduğu zaman pişerken şişmeye meyilli olur. Yani köftelerde mesela bazı köfteler vardır, bilirsiniz. Yoğurduğunuz zaman o kendini sıkı tutar, daha böyle lastiksi ve daha şişkin bir form alır. O yüzden de burger ekmeğinin içerisinde köftemiz şişerse nasıl olur? Kötü durur, değil mi? İşte onun durmaması, böyle düz tabak gibi durması için biz köftemizi yoğurmuyoruz. Bugün benim 5 numara değil, normal 3 numara aynayla, yani kasaplarda takılı olan aynayla, yine benim karışım olan kaburga, gerdan ve kuzu boşluk. Genelde ben böyle kullanıyorum. Bundan bir kıyma çektirdim kasabıma. Şimdi arkadaşlar, bu burgerin olayı şu. Normal şartlarda diğer standart hamburger köftesinde daha böyle et tadına yakın bir lezzet arıyoruz diyelim. Bunda ise daha çok böyle Maillard reaksiyonundan faydalanıyoruz. Bunu daha detaylı olarak Google'da araştırabilirsiniz. Ben şu an şöyle şu boyutlarda göz kararı toplar yaptım. 100 gramlık köfteler şeklinde ben ilk baş bunları bir ayarlayacağım. Bu burgerin özelliği çok fazla böyle aşırı malzemeli bir burger değil. Normal şartlarda köfte, peynir ve istediğiniz bir sosla, aslında normali bu hamburgerin. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar mayonez. Yine hemen 1 yemek kaşığına yakın ketçap koyuyorum. Sarımsak ve acı var arkadaşlar şu sosun içerisinde. Biraz da sirke. Eğer bunları istemiyorsanız, ki çok yakıştırıyorum, direkt birebir ölçülerde de koyabilirsiniz. Ama ben fazlasını sriracha sosla tamamlayacağım. Hatta bir kaşığı da geçtim diyebilirim. Eğer bu sriracha yoksa içine 1-2 diş sarımsak ezebilirsiniz. Bir kaşık sirke, biraz belki acı severseniz acı toz biber olabilir. Bunları da eklerseniz çok lezzetli bir burger sosu olacak arkadaşlar. Özellikle acı seviyorsanız. Bakın şöyle rengi, şöyle bir sos oluyor. Ama gerçekten nefistir yani. Şuna var ya, ekmek bandırıp yersin. Öyle güzel oluyor. Ben hemen şu ekmeklerimi de keseyim. Mangala her şey hazır olsun. Şu turşuları falan da dilimleyip artık mangala geçiyorum. Dışarı çok fazla iş bırakmak istemiyorum. Şöyle tereyağımı erittim. Birazcık tereyağı süreceğim ekmeklerin. Kızartma esnasında bu çok yardımcı oluyor. Hem lezzet veriyor. Herhalde bir eksiğim kalmadı. Turşularım hazır. Peynirlerim hazır. Etlerimi direkt kullanacağım zaten. Öyle tahmin ediyorum. Tamamız. Artık mangala geçebiliriz. Bugün tüplü mangalımı kullanacağım. Şöyle bir 10-15 dakika kadar önden yaktım. Gördüğünüz gibi 250 derecelere geldi. Şöyle önden alanı biraz yağlıyorum. İlk etapta yüksek sıcaklığa ihtiyaç var. Şu bölgede ve şu bölgede benim brülörlerim var.
benim köfteyi koymak için uygun olan nokta burası. Köftemizi şuraya koyuyorum. Şöyle üzerinden bastırıyorum. Arkadaşlar burada 10 saniye kuralı vardır. 10 saniye boyunca bunu bu şekilde bastırmamız gerekiyor. Bu arada bunu alacağız. Bu yapışmasın diye koyuyoruz bunu. Buna yapışmasın diye. Şimdi bu artık tamam. Hemen ikinci köftemi koyuyorum. Hemen tuzunu, karabiberini de veriyorum. Kenarlarından pişmesini takip edeceğiz. Şu an daha zamanımız var. Arkadaşlar bunun arkasını çevirdiğiniz zaman üzerine bir katman olursa bu daha kıymetlidir. Bu katman ne kadar fazlaysa köftenin lezzeti de o kadar fazla oluyor. Şöyle bir kontrol ediyorum. Hadi bakalım. İşte bu. Evet arkadaşlar, bu da tamamdır. Hemen cheddarlarını koyuyorum üzerine. Peynirler eriyene kadar bunun bu tarafı pişsin. Şu noktaya da hamburger ekmeklerimi koyacağım. Birazcık kızarmalarını istiyorum. Şunları da bir kontrol edelim. Artık tamam gibiler. Şu an bence bu tamamdır. Evet arkadaşlar, şöyle bakın. Ekmekler de gayet güzel kıvama gelmeye başladı. Şimdi artık şunları da alıyorum. Üst üste koyuyorum. Ekmek tam istediğim kıvama geldi. Şimdi altına sos sürüyorum biraz. Şöyle birkaç dilim turşu koyacağım. Üzerine köftelerimi, en üst katmana da yine biraz sos süreceğim. İlk smash burgerimiz tamamdır. Şunu şöyle bir tadalım soğutmadan. Ondan sonra hemen ikinciye başlayalım bence. Bir tanesini de böyle kendi kafamıza göre yapalım. Bakalım hangisi daha güzel olacak. İlk hamburgerimiz hazır. Çok fazla soğutmadan tadına bakalım istedim. Sonra da bir tane kendi tarzımda yapacağım. Bakalım hangisi güzel olacak. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Şimdi bugün hamburgere çağırdım seni. Hacım bu Amerikalıların meşhur bir burgeri. Çok az malzemeli yapılan bir burger. Şimdi biz de bir tane yaptık. Sen de şöyle yarım yarım. Şöyle bir içini göstereyim. Ya şimdi bir tadalım dedim. Bismillah. Sonradan doymalık yaparız. Hadi yine. inşallah. Bismillah. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyoruz. Vallahi çok güzel. Şimdi kardeşim de burada. Cücem hemen şuna bir lokmalı bakalım. Sen de fikrini söyle. Harika ya. Bu az malzemeli ya. Köftesi çok güzel, köftesi. Köftesi ateş ediyor. He? Tarhanalı tüfek. Köftesi tarhanalı tüfek diyorum, çok güzel valla. Arkadaşlar bu kadar basit malzemeyle yapılabilecek, samimi söylüyorum, en iyi burger. Yani bu kadar. Vallahi. Hiçbir şey demeye gerek yok. Yani mutlaka bir deneyin yani. Deneyin, bizim böyle çok anlatmamızı beklemeyin. Bir kerecik deneyin, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bundaki olay o Maillard reaksiyonu. Ağzınıza böyle kıtır kıtır ama hani ilk başta da dedim ya, böyle ağzınızda eriyor, dağılıyor diye. Yani burada bu köftenin dağılmasını o üstündeki peynir engelliyor. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten çok güzel kremsi bir burger olmuş. Acısı da çok güzel. Harika. Sos, hani temin anlattın, harbi güzel yani. İçinde sriracha sos var arkadaşlar. Çok hafif bir acısı var. Çok böyle minicik bir sarımsağı var. Samimi söylüyorum, çok güzel. Vallahi şimdi öteki burgeri yapmasam mı diye bile düşündüm ben, bak o kadar. Ben şahsım adına senin tarzını bilen biri olarak söylüyorum. Bence yapmaya gerek yok. Çünkü sen kuru et koyacaksın herhalde. Aynen. Biraz daha karıştıracaksın. Bence bundaki sadelik o etin tadını, hani köftenin tadını çok öne çıkarmış. Evet. Sos. Ya her şeyi hissediyorsun. Yani karamazlar Yani samimi söylüyorum arkadaşlar, bak o kadar dengeli bir burger ki, bak o kadar söylüyorum yani, bu kadar övmem normalde, biliyorsunuz. Gerçekten çok güzel oldu. Hacım da bu arada bitirdi. Zaten güzel olmasa yemezdim. ama ben mesela Gerçekten hani çok güzel. çekim olarak diyordum ki yani bu izlenmez. Çünkü yani çok sade ama lezzeti böyle görünümün çok üstünde. Evet. Yani o görüntü bu lezzeti vermiyor bak. Evet arkadaşlar, ilk başta da dedim, bu belki yani yapılabilecek en sade burgerlerden bir tanesi. Bu kadar yani. Çok az malzeme. Aslında bu Cüneyt'in de dediği gibi görsel olarak fakir belki.
ama lezzet olarak çok yüksek ve işin güzel tarafı hepinizin bulabileceği malzemelerle yapıldı. Yani bu kıyması vesaire böyle çok ekstrem özel bir kıymaya ihtiyaç yok. Buradaki mevzu tamamen teknik arkadaşlar. Şimdi ikinciyi yapmak üzere tekrar mangalın başına geldim. Size de şöyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yağlı kağıt daha iş görüyor. Hemen yine birazcık şurayı yağlayacağım. İlk baş bunu koyuyorum. Şununla 10 saniye bastırıyorum. 10. Evet, şunu da aldım. Hemen tuzunu, karabiberini veriyorum. Şöyle üzerine etlerini alacağım. Bu sefer kaşar koyacağım üzerlerine. Biraz su ve hemen şöyle buharın içine hapsediyorum. Bu arada hemen ekmeklerimi de koyuyorum. Şöyle bir bakalım. Biraz daha durabilir. Evet arkadaşlar. Şöyle bu kadar yeterli bence. Şimdi artık ekmekleri toplayabiliriz. Yine şöyle altına sos sürerek başlıyorum. Az öncekinde yaptığım gibi. Şöyle bir sıra turşu diziyorum. Şunu bunun üzerine koyuyorum. Senin sarımsaklı peynirli olurdu abi. Ben sana görsellik onu çağırıyor yani. Evet arkadaşlar. Üzerine de tekrardan şöyle inceden bir sos süreceğim. Şu şekilde. Üste daha az sürüyorum sosunu. Bu şekilde şapkayı kapatıyoruz. Şöyle ikinci burgerimiz de hazır. Tekrar tadıma geçelim. Evet arkadaşlar. Birazcık acele ediyorum. Biliyorsunuz soğudum mu babam kızıyor. Şimdi şöyle şuna bakar mısınız? Vallahi bence bu da çok güzel gözüküyor. Şimdi hemen soğutmadan bunun da şöyle bir içini görelim. Evet. Şöyle bakın. Oy. Hocam bu zengin mi fakir oldu bu ya? Mustafa. Ya ama bir Vallahi dakika şimdi zengin bak ve şunu fakir bir oldu. göstereyim ya. Şuradaki şu kremsi doku var ya. Yani o peynirle köfte birbirine giriyor. Zaten hani o ağızdaki şenliği oluşturan bu. Bu sefer de ben Cüneyt'e vereceğim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar müsaadenizle. Ağzım yandı. Tabii bu burada da farklı bir şey olmuş bu oğlum. Bakın çok güzel bir burger. Şunu bir yerde önünüze getirseler yeseler orada bir daha yemek istersiniz yani. Bence böyle bir burger. Ama ötekindeki o sadelik şeyi alamıyorsun yani. Bu evet babamın dediği gibi biraz daha bol malzeme, daha zengin bir burger. Yani tam böyle net karar Ben veremiyorum. size soru sorayım. Şimdi bir mekana gittiniz. Evet. İlkini 20 lira dediler. Buna 30 lira dediler. İçinde kuru et var. Demeleri lazım. Doğru, bu da bir bakış açısı. Yani bu ötekini mantık. yerim yani. Yani ben Direkt her ötekini türlü yerim. hani aradaki 10 lirayı zaten karşılamıyor. Artık ilki gerçekten başarılı. Doğru, bak Cüneyt güzel bir tespit yaptı. Babam da Babam zaten 20 liraya yer. Bunda o kuru etin şeyi varmış da. Ötekinde bu sarı ne? cheddar peyniri. Cheddar peyniri daha fazlaydı o şeyler. Daha belirgin değil mi? Daha belirgin. Evet, doğru söylüyor. Ama burada biraz kuru et de baskılıyor olabilir. Kuru et, evet kuru et o zaman bastırıyor. Evet. Sence Cüneyt'in dediği gibi baba hangisini yersin? Ucuz olursa onunkini yerim. Yani bir tane fazla yerim. Yani şuna peki Kesinlikle. fark ödemek ister misin? Ya bu bir şey be Mustafa. Damak işi. Damak işi. Öyle ama yani. senin açından. Sen mesela buna ben fark eder öbürünü misin? yerim. Ben de ötekini yerim. Cüneyt sen? Ben Oy! ilkini yerim. Biz hepimiz aynı fikirdeyiz. Ben normal şartlarda karamelize soğanlı işte yanına marul vesaire girdikten sonra gerçekten şu füme etli burgerleri seviyorum. Bizim ev halkında bile bazı sever bazı sevmez. Yani damak işine zaten diyecek bir şey yok. Ama olay smash burgerse yani böyle kalın köfteli değil. Bu ezmeli burgerden bahsediyorsak bence de çok fazla karıştırmamak daha mantıklı. Yani ötekinde farklı bir hava var ya. Hani diyeceksiniz az malzemeyle al sana hani bol malzemelisini de yaptık. Daha lüks malzemelisini de yaptık. Ama burada kesinlikle az malzemeli kazandı. Aynı fikirdeyiz. Aynen.
Evet hacım. Arkadaşlar bence güzel bir içerik oldu. Yani hepinizin uygulayabileceği bir tarif. Bunu normal tavada da yapabilirsiniz. Yani hiçbir sakıncası yok. Üzerine bastırabilecek bir şeyiniz, ben ütüyle yaptım veya spatulayla, hiçbir şey yoksa tabakla. Tabağın arkasıyla bastırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.